İş bitiyor. Kostümü çıkardığımın, normal hayatın içinde olduğumun farkında bile değilim. Kazandınız, hiçbir şey diyorum. Hiçbir şey kazandıkları için mutlu olan çocuklar gördünüz mü? Ya ben sana para veriyorum diyor. Seni buraya annem çağırdı. Parayı vermezsem gelemezsin. Benim istediğimi yapmak zorundasın. Hadi baba, markete gidelim. Nasıl yani oğlum, ne yapacağız ki markette? Bu bölümde Cansın Engür'ünle birlikte Başlarım Böyle İşe diyeceğiz. Cansın bir animatör. Hoş geldin Cansın. Hoş bulduk, merhabalar. Kendinden biraz bahseder misin? Ben Ege Cansın, 24 yaşındayım. Yıllarca animasyon sektöründe çalıştım. Size bu konuyla alakalı bildiğim her şeyi aktarmak için buradayım. Animatör kime denir? Ne iş yapar bu animatörler? Animatörler çocukları eğlendirmek üzerine daha çok etkinlik yaparlar. Bunlar işte doğum günü organizasyonları, düğün organizasyonları, otel görevlerinde de büyük animasyon ekipleriyle birlikte çocukları eğlendirmek üzerine aktiviteler yaparlar. Nasıl animatör olunur? Kursu, eğitimi var mı bu işin? Bu işi yapacak olan kişinin öncelikle çocukları sevmesi gerekiyor. Eğitim diye bakacak olursanız tabii ki böyle eğitimler söz konusu. Ama en önemlisi kişinin kendini bu alanda geliştirmek için kendi içinde var olan isteği. Bu yeterli oluyor zaten. Animatör olmak için ne gibi özellikler ve yetenekler gerekir? Her şeyden önce çocukları sevmesi lazım. Kendini o anda orada çocuklarla birlikte olayın içine kaptırması gerekiyor. Yani bir çocuğu eğlendirebilmek için önce sizin çocuk olmanız lazım. Hem de bir yandan bu işi yaparken bir öğretmen olacaksınız. Aynı frekansta hem öğretmen hem çocuk. Animatörler nasıl iş bulur? Bir aktiviteye gittiğinizde yaptığınız işte başarılıysanız, çocuklarla iletişiminiz iyiyse, zaten oradaki konuklar tarafından çalıştığınız düğün salonu olabilir, otel organizasyonu olabilir. Buradaki yetkili kişiler tarafından başarınız bir şekilde zaten orada görülüyor. Reklamın en güzel noktası burada, yani PR'ın en güzel noktası sizin yaptığınız işin başarısı. Bireysel çalışmak mı daha avantajlı yoksa ekiple birlikte mi? Ekiple birlikte karşı tarafa çok fazla alternatif üretebilirsiniz. Yapacağınız işte animasyon kıyafetleri olur, kullanacağınız kostümler olur. Mickey Mouse, Spider-Man, Superman gibi kostümler var. Bu kostümlerle daha farklı alternatifler üretilebilir. Bir yandan gideceğiniz doğum gününde çocuk eğer kızsa, kız çocuğu için farklı alternatifler. İşte bu sefer Minnie Mouse olayın içine giriyor, Pamuk Prenses olayın içine giriyor. Müşterinin isteğine göre alternatif bir ekip kurulabilir. Ekip kuruldukça da iş daha güzel bir hale gelebiliyor. Sizin de aynı zamanda yükünüz azalmış oluyor. Bir animatör ortalama ne kadar kazanır? Para var mı bu meslekte? Normal şartlarda bir düğün organizasyonuna ajans bünyesinde gittiğiniz zaman piyasa fiyatları olarak 60 lirayla 120 lira arasında bir para alabilirsiniz. Ama kendi ekibinizi kurduysanız, kurduğunuz ekibin haricinde çocuklara oynatacağınız oyunlarda alternatif paketler ürettiyseniz, özel günler işte mesela yılbaşında 1000 lira olabilir, 1500 liralara çıkabilir. Doğum günü aktivitelerinde yine 500-600 liralar. Bunlar 3-4 saatlik aktivitelerin size getireceği paralar aslında. Dönemsel bir iş midir yoksa uzun yıllar yapılabilir mi? Genelde aslında yaz sezonunda yapılabilecek bir iş. Yine sezonumuz çok uzun, 6-7 aylık bir süreci kaplıyor yazın başından sonuna kadar. Fakat bu daha çok toplu organizasyonlardan bahsettiğim zaman böyle. Onun haricinde yine doğum günü olarak bakacak olursak olaya, tabii ki yine Ocak ayında da Şubat ayında da belli gruplar halinde sürekli aktivitelere gidebilirsiniz. Animatörün bir iş günü nasıl geçiyor, anlatabilir misin? Bir aktiviteye öncelikle girdiğimiz zaman çocuklarla bir tanışma faslı oluyor. İlk izlenim çok önemli. Sen onlar için bir oyun peluşu gibi bir şeysin aslında. Peruğunu çıkartırlar, kostümünü çekiştirirler. Tanışma faslından sonra çocuklara bir yarışma aktivitesi uyguluyorum. Yarışma aktivitesinde tekerlemeler, işte bilimsel sorular, onların bilebileceği tarzda sorular, oyunlarla ilgili sorular. Bu yarışma aktivitelerinin sonunda da yine bir ödül söz konusu olacak. Animatör eğlendirirken eğlenir mi? Animatörün eğlendirebilmesi için eğlenmesi gerekir. Olayın içine girdiği zaman kendi sosyal yaşantısıyla alakalı olan sorunlarını tamamen bir kenara bırakacak ve orada tamamen ilgisinin çocuklar olması gerekiyor. Ve içindeki o çocuğu ortaya çıkarttığı zaman iki taraf da mutlu bir şekilde eğleniyor. İşin dolayısıyla hor görüldüğün oldu mu? Sözlü veya fiziksel şiddete maruz kaldın mı hiç?
Evet oldu. Şöyle anlatayım. Bir çocuk kitlesi var. Siz 30-40 çocukla bir aradasınız. Orada onları bir aktivite dahilinde artık sabit tutmanız gerekiyor. Siz bu işi yaparken hem bir stres altındasınız çocukları yönettiğiniz için, hem de çocuklardan biri mesela gelip size biliyor ki ya ben sana para veriyorum diyor. Seni buraya annem çağırdı. Parayı vermezsem gelemezsin. Benim istediğimi yapmak zorundasın. Çocuk böyle bir şey söyleyebiliyor. Ve o anda tamamen hani sakin olup işte o çocukla oynamaya, etkinlik yapmaya devam etmek durumunda kalıyorsunuz. Çocuk bu. Yapabilir. Her şeyi yapabilir. Ve sen hizmet sektöründesin. Hizmet sektöründe olduğun için bazı şeyleri de es geçmek gerekiyor açıkçası. Derdin olduğu halde insanları eğlendirmeye çalıştığın oldu mu? Dert yoğun basıyorsa eğer kafanızda, düşünceleriniz bir blokaj haline geldiyse, artık çocuklara odaklanamıyorsanız, bir yerden o frekansı yakaladığınızda çocukların size vermiş olduğu o masum enerji sizin o andaki derdinizi bir anda silip atıyor ve olayın içinde zaman bir şekilde akmaya başlıyor. Kaybolup gidiyorsunuz. Bir bakmışsınız etkinlik bitmiş. Dert nerede? Dert başlarken vardı aslında ama o süreçte yok oldu, bitti. Çalışırken gerçek hayatta olduğun gibi mi davranıyorsun? Gerçek hayatta olduğum gibi davrandığımda zaten bir frekans yakalıyoruz ama onun haricinde çalışırken dönüştüğüm o çocuk ruhlu kişi gerçek hayatıma yansıyor. Yani ben işe bazen öyle bir kaptırıyorum ki kendimi. O sırada da Superman kostümü var diyelim üzerimde. İş bitiyor. Kostümü çıkardığımın, normal hayatın içinde olduğumun farkında bile değilim. Yani aslında yaptığınız işi sevdiğiniz zaman o sizin gerçek hayatınızdaki var olan karakteri yansıtmaya başlıyor. Yaptığın seslendirmelere bir örnek verebilir misin? Hadi baba, markete gidelim. Nasıl yani oğlum, ne yapacağız ki markette? Baba indirim varmış. Tamam oğlum, atla gidelim. Nasıl? Yani baba atla mı gideceğiz? Gerçekten alemsin oğlum. Arabaya atla gidelim. Tamam baba, hemen geliyorum. Animatörlüğün avantajları ve dezavantajları nelerdir sana göre? Bu işi yapmaya çalışırken çocukların üzerinde kurduğunuz o otorite sizin gerçek hayatınıza yansıyor. Yani kendinizi ifade edişinizdeki o tavırınız, o özgüveniniz, diyaloglarında kendinden emin bir karakter yansıyor ortaya. Dezavantajına gelecek olursak, aldığınız maddi gelir sizi tatmin etmeyebilir. Küçük bir örnek vereceğim. Bir sünnet düğünü. Bu sünnet düğünleri için normal şartlarda işte 35 bin lira da harcanır, 20 bin lira da, 50 bin lira da değişir fiyatlar. Ama o 50 bin liranın içinde neden ya da 20 bin lira ya da 10 bin lira hiç fark etmez. Orada önemli olan çocuğun eğlenmesi. Sünnet çocuğunun mutluluğu değil midir mesela? 70 tane çocuk var orada ve size o bütçeden biçilen pay belki 100 lira oluyor. Belki 70 lira oluyor. Ama siz orada olayın en önemli kısmını gerçekleştiriyorsunuz. Sünnet çocuğunun mutluluğu. Yabancı dil şart mı bu işi bilmek için? Şimdi siz bu işi Antalya taraflarında yapacaksanız, bir otelin animasyon ekibinde olacaksınız. Yabancı dile ihtiyacınız tabii ki var ama onun haricinde diyalogta olduğunuz kişiler Türkse ihtiyaç olmuyor. Küçük bir örnek vereyim. Trilya tarafında bir aileyle tanıştım. Çevresi tamamen yabancıydı. Sadece oradaki doğum günü çocuğu Türktü. Orada dedim ki evet, yabancı dil gerçekten olmalı ama çok küçük nüanslar. Yani binde bir denk geliyor. Mesleğin değer görüyor mu sana göre? Bu iş değer görmüyor bence. Açıklayacak olursam, sen bazıları için aşağılanacak bir düzeyde olabiliyorsun. Animatör hani ne yapabilir ki, alt tarafı bir palyaço, hani böyle bakabiliyorlar olaya. Ama kimisi için de gerçekten çok müthiş bir iş başardınız. Siz işte çok kutsal bir göreviniz var. Biz bu kadar çocukla 2 tanesiyle başa çıkamıyoruz. Siz bu kadar çocuğu nasıl olayın içinde tutabiliyorsunuz falan. Orada da bir mahcubiyet, bir teşekkür içine giriyorsunuz ve yaptığınız işi sevmeye başlıyorsunuz. İki taraftan da böyle durumlar olabiliyor. Freelance, part-time veya ek iş olarak yapılabilir mi? Yapılabilir. Şöyle ki, ajanslarla görüşürsünüz. Çocuklarla aram iyi dersiniz. Sizin de aktivitelerinizde bulunmak isterim dersiniz. Zaten bir aktiviteye bir animatör arkadaşın yanında beraber gittiğinizde olayı da kapmış olursunuz. Hafta sonlarınızda ya da hafta işlerinizde belli aktivitelere sizi dahil ederler. Telefonla ararlar. Ek gelir tabii ki sağlanabilir. Sen nasıl animatör olmaya karar verdin? Ben de yine diğer öğrenciler gibi biraz da cep harçlığımı çıkartayım. Fazladan bir cebime para girsin mantığıyla baktım olaya.
Kendi ekibini veya organizasyon ajansını kurmayı düşündün mü? Kendi ekibini kurması insanın çok büyük sorumluluk demektir bir yandan. Ben aslında düşünmedim. Çünkü bireysel olarak bir ekip gibi çalıştığım için kendi ekibimi kurmayı düşünmedim açıkçası. Ekip dediğimiz noktada yine bu sektörde tanıştığım, iletişim kurduğum çok fazla insan olduğundan dolayı bir iki telefonla bu işi çözebildiğim için de aslına bakarsanız gerek duymadım. Meslek hayatında yaşadığın ilginç bir anını paylaşabilir misin bizimle? Yine çocuklarla olan bir aktiviteden bahsedeyim. Aktivitenin içinde sorular var. Sonunda da yine bir ödül söz konusu olacak. Bu ödülle ilgili de hiçbir şey söylemedim bir gün. Bir tanesini çağırdım. Kimseye söyleme ama dedim. Ödül hiçbir şey. Nasıl yani falan diyor. İnanamıyor. Bu hani yarışmışlar, 2-3 aktiviteye girmişler zaten. Dedim ki şimdi ödül hiçbir şey ama oradaki kimseye söylemeyeceksin bunu. Tamam dedi. Şimdi hiçbir şey vereceğim ama diyorum onlara sevindiğini göster. Yani ödülün hiçbir şey olduğunu duy. Sanki ben sana çok farklı bir şey söylemişim gibi. Çok mutlu olacağın bir şeymiş gibi. Böyle sevin ama olayı onlara aktarma. Çocuk da bir şaşkınlık içerisinde. Tamam dedi. Hiçbir şey alacağını biliyor. Yani aslında hiçbir şey alacak. Ortada bir şey yok. Böyle süper bir hediye diyor diğer çocuklara. Tamam işte o ortamı yakalayabiliyorsun. Bazı şeyler doğaçlama gelişiyor ve çocuklar da yarışmaya katılmaya eğilim gösteriyorlar bu sayede. En son işte birkaç kişi çağırıyorsun yanına, işte ne kazanacaklar. Tek tek söylüyorsun hiçbir şey falan ama kimse kimseye söylemiyor hiçbir şey kazanacaklarını. En son ödülü açıklıyorum diyorum. Kazandınız hiçbir şey diyorum. Hiçbir şey kazandıkları için mutlu olan çocuklar gördünüz mü? Ben bunu gördüm ve 5 dakika boyunca havaya zıplayıp böyle alkışlar eşliğinde oley be hiçbir şey kazandık koşturuyoruz falan. Yani olay tamamen frekansların uyumunu sağlamak. Oradaki atmosferi iki taraf için de içsel bir şekilde yaşayabilmek. Yeniden iş hayatına başlasan yine bu mesleği seçer miydin? Bu mesleğin bana kattıklarından dolayı evet seçerdim. Ama hayatımın belli bir döneminde seçerdim. Şimdi farklı hedeflerim var. Başlarım lan böyle işe dediğin olay oldu mu? Problem olarak yaşadığım sıkıntılardan dolayı başlarım lan böyle işe dediğim oldu. Ama iyi ki başladım böyle işe dediğim de oldu. İyi ki de bu işi yapmışım diyorum. İyi ki de yıllarca emek vermişim. İyi ki de kötü diyaloglara da maruz kalmışım. Bana o kadar çok şey kattı ki. Kendi normal yaşantınızda bir şeyleri analiz etmeyi, insanları çözümlemeyi bile çocuklardan gördüklerinizle öğrenebiliyorsunuz. O yüzden iyi ki bu işi yapmışım diyorum. Yapılır mı bu iş gerçekten? Tabii ki yapılır. Çünkü çocukların içinde olduğunuz için yapılmaması mümkün değil. Çocukların size kattığı enerji, masumluk, sürekli de bunlardan bahsediyorum. Bu iş yapılmalı. Karşı taraftaki dinleyen arkadaşlar da bu işe bir girsinler. Onların bakış açısından bir dünyayı izlesinler. Animatör olmak isteyen gençlere neler tavsiye edersin? Öncelikle çocukları sevmesi lazım. Çocuklarla iç içe olmaktan keyif alması lazım. Bu işi hayatlarının birincil noktası olarak görmeden severek bu işi yapmaları lazım. Öncelikle içlerinde bir heyecan duygusu illaki oluyor. En önemli nokta burada her şeyin doğaçlama olması ve sizin doğallığınız. Siz kendinizi kastığınız sürece o frekansı yakalamanız zor. O yüzden animatör arkadaşlara tavsiyem denesinler, görsünler, kendileri tecrübe etsinler. Ve ileride de bir anne baba olduklarında çocuklarıyla olan iletişimleri burada çok büyük şekilde gelişiyor. O anlamda da iyi bir şey yani. Bu keyifli sohbet için teşekkürler Cansın. Ben teşekkür ederim.